Burası Atina'nın en eski yerleşim alanlarından. Atina'nın en önemli noktalarından bir tanesi de tabii ki Akropolis Müzesi. Atina'nın kalbinde şehir içi ulaşımdan bahsedeyim. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı da Atina Ulusal Kapodüstryan Üniversitesi. Atina vloguna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2026'nın ilk vlogu Atina'da olsun istedik. Atina'ya çok kez gelmiş biri olarak bütün Atina'yı size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu vlogda gerçekten Atina'yı Gilif Adası'ndan şehir merkezinden Pires'ine, hatta adalarına kadar tüm detayıyla anlatacağım. O zaman şimdi gelin Atina keşfimiz başlasın. Bir de size hemen şehir içi ulaşımdan bahsedeyim arkadaşlar. Havalimanından çıktığınızda hemen çıkış kapısından ilerliyorsunuz ve yukarıya doğru bir tren yazıyor. O tren bölümünü takip ettiğinizde metroya ulaşabiliyorsunuz. Metro ile hem isterseniz Sintagma Meydanı, yani Atina'nın merkezine gidebiliyorsunuz, hem de Pire Limanı'nın o taraflara gelebiliyorsunuz. Bunun içinde böyle bir sürü otomatlar var her metro istasyonunda. Oradaki otomatlardan kendinize uygun olan kartları seçiyorsunuz. Hemen size fiyatlarını da söyleyeyim. Şuradan hemen Atina Ticket'a tıklıyoruz. Ama ilk önce bir İngilizce yapalım. Şuraya tıkladım, şöyle yaptım. 90 dakikalık 1.20, 24 saatlik 4.10, 2 kullanımlık 90 dakikalık cash ya da banka kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Atina'nın kalbi olan Monastıraki Meydanı'ndayız şimdi de. Atina'nın en canlı ve en karışık noktalarından biri burası. Burada bir yanda bit pazarı var, bir yanda kafeler, sokak müzisyenleri ve hediyelik eşya dükkanları. Arka planda ise Akropolis sürekli gözünüzün önünde. Atina'nın günlük hayatını görmek isteyenler için burası gerçekten önemli bir durak. Bu arkamda görmüş olduğunuz cami Çistarakis Camii, sanırım böyle söyleniyordu. 1759 yılında Osmanlı döneminde yapılmış. Monastıraki Meydanı'nın tam kalbinde yer alıyor. Günümüzde cami olarak kullanılmıyor. Yunan halk sanatları ve sergiler için bir müze olarak hizmet veriyor. Atina'da Osmanlı'dan kalan en önemli yapılardan bir tanesi de burası. Şu an pazar olduğu için biz içerisini ücretsiz olarak gezdik. Çünkü Yunanistan'da devlete bağlı birçok müze ve öğren yerinde 1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında her ayın ilk pazar günü girişler ücretsiz oluyor. Bunun dışında bazı özel günlerde de ücretsiz giriş var. Bilginize. Burası da Monastıraki Meydanı'nın hemen yanındaki meşhur bit pazarı. Pazar günleri geldiğinizde burayı ziyaret edebilirsiniz. Şimdiki durağımızda Pisiri. Burası eskiden işçi mahallesiymiş. Bugün ise Atina'nın en canlı bölgelerinden bir tanesi. Sokak sanatı, küçük barlar ve restoranlar dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde burası bambaşka bir havaya giriyor. Atina'nın genç ve alternatif yüzünü görmek isteyenler için güzel bir durak. Şimdi ise geldik Varvakios pazarına. Burası Atina'nın en meşhur merkez gıda pazarı ve uzun yıllardır şehrin günlük alışverişinin kalbi gibi. İçeride özellikle balık ve et reyonları çok ünlü. Onun dışında baharat, peynir ve şarküteri gibi her şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. Hem yerel hayatı görmek hem de Atina'nın gerçek temposunu hissetmek için en iyi duraklardan bir tanesi.
Atina'nın en eski meydanlarından Omonia Meydanı'na geldik. Zaman içerisinde burası çok değişmiş. Kimi zaman parlak dönemi yaşamış, kimi zaman da zor zamanlar yaşamış bu meydan. Bugün hala şehrin en önemli ulaşım noktalarından bir tanesi. Bu arada biz daha öncelerde burada bir otelde kalmıştık. Akşamları biraz korkutucu ve tekin olmayabiliyor. O yüzden dikkat edin derim. Atina Akademisi'nin önündeyiz. Burası Atina'nın en etkileyici neoklasik yapılarından biri. 19. yüzyılda inşa edilmiş ve Yunanistan'ın en önemli akademik kurumlarından biri. Önündeki heykeller Platon ve Sokrates'i temsil ediyor. Bu bina modern Atina kurulurken antik Yunan'a bir saygı duruşu olarak tasarlanmış. O yüzden hem eskiyi hem de yeniyi aynı anda anlatıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı da Atina Ulusal Kapodüstryan Üniversitesi. 1837'de kurulmuş, yani Yunanistan'ın ve hatta Balkanların da en eski üniversitesi olarak biliniyor. Devlet üniversitesi ve Atina'nın akademik kalbi diyebiliriz burası için. Hukuk, tıp, felsefe gibi alanlarda çok güçlü ve bugün hala Avrupa'nın saygın üniversitelerinden bir tanesi olarak da kabul ediliyor. Üçlemenin son binası da Ulusal Kütüphane. Uzun merdivenleri ve simetrik yapısıyla hemen fark ediliyor. Eskiden ülkenin en önemli kitap koleksiyonları burada tutuluyormuş. Bugün ana kütüphane taşınmış olsa da bu bina mimari olarak hala çok değerli. Atina'da klasik şehir hissini en net veren noktalardan bir tanesi de kesinlikle burası. Şimdi Stadiou Caddesi'ndeyiz. Bu cadde Sintagma ile Omonia'yı birbirine bağlıyor. Bu cadde üzerinde tiyatrolar, eski oteller ve bankalar var. Stadiou, Atina'nın daha resmi ve iş hayatına dönük yüzünü gösteren caddelerden bir tanesi. Bu arada bu cadde üzerinde Ulusal Tarih Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ise Atina'nın kalbinde Sintagma Meydanı'ndayız. Burası şehrin hem siyasi hem de günlük hayat açısından en önemli noktası. Bu arkamda gördüğünüz bina Yunan parlamentosu. Aslında bu bina eskiden Kraliyet Sarayı olarak kullanılmış. Daha sonra parlamento binasına dönüştürülmüş. Parlamentonun önündeki meçhul asker anıtında saat başı yapılan nöbet değişimi var. Evzon askerlerinin yürüyüşü biraz farklı geliyor olabilir ama bu yürüyüş bilinçli olarak yavaş ve kontrollü şekilde yapılıyor. Sintagma, Atina'da buluşalım denilen yerlerin başında geliyor. O yüzden burayı görmeden şehir tamamlanmamış sayılıyor. Siz de geldiğinizde görmeden geçmeyin. Atina'nın en işlek caddelerinden bir tanesi de Ermu Caddesi. Sintagma'dan başlayıp Monastraki'ye kadar uzanıyor. Yol boyunca mağazalar, kafeler ve sokak sanatçıları var. Ama Ermu Caddesi sadece alışveriş demek değil, cadde üzerinde küçük kiliseler ve tarihi yapıları da görebiliyorsunuz. Atina'da modern hayatın nasıl aktığını görmek için Ermu'dan yürümek güzel bir deneyim olabilir. Atina'nın en önemli dini yapılarından bir tanesi olan Metropol Katedrali'ne geldik. Burası Yunan Ortodoks Kilisesi için çok önemli bir merkez. 19. yüzyılda inşa edilmiş, dışarıdan sade gibi duruyor ama içeriye girdiğinizde detaylar daha da net ortaya çıkıyor. Düğünler, resmi törenler ve dini bayramlar burada yapılıyor. Yani burası sadece bir kilise değil, Atina'nın yaşayan yapılarından bir tanesi. Yan tarafında da hemen küçük ama çok ilginç bir yapı var. Burası da Küçük Metropol Kilisesi. 12. yüzyıldan kalma, en dikkat çekici tarafı duvarlarında antik dönemden kalma taşların kullanılmış olması. Yani kilisenin duvarlarında antik yazıtlar ve figürler görebiliyorsunuz. Atina'da dönemlerin nasıl iç içe geçtiğini anlatan en net yapılardan bir tanesi. Şimdi ise Adriano Caddesi'ndeyiz. Bugün kafeler ve dükkanlarla dolu ama burası Atina'nın en eski ticaret yollarından biri. Antik Agora'dan başlayıp plakaya kadar uzanıyor.
Geldik Antik Agora'ya. Burası Antik Atina'da halkın buluştuğu, alışveriş yaptığı ve tartıştığı yer. Yani sadece bir pazar alanı değil, aynı zamanda demokrasinin günlük hayatta yaşandığı bir merkez. Filozoflar burada yürüyüp konuşuyor, insanlar burada fikirlerini savunuyorlardı. Arka tarafta gördüğünüz Hephaistos Tapınağı ise Atina'daki en iyi korunmuş tapınaklardan bir tanesi. Bugün hala burada sağlam durmasının sebebi yüzyıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılmış olması. Agora'yı gezerken Atina'nın sadece tapınaklardan oluşmadığını, aslında yaşayan bir şehir olduğunu daha net anlayabiliyorsunuz. Şimdi Roma dönemine geçiyoruz. Burası Roma Agorası. Atina Roma döneminde de önemini kaybetmemiş. Romalılar burayı bir kültür ve eğitim merkezi olarak kullanmış. Roma Agorası'ndaki Rüzgarlar Kulesi özellikle dikkat çekiyor. Bu yapı zamanında hem sanat hem de hava durumu takibi için kullanılmış. Hadrian Kütüphanesi ise adından da anlaşılacağı gibi büyük bir bilgi merkeziymiş. Bugün sadece kalıntıları var ama alanın büyüklüğü buraya verilen önemi açıkça da gösteriyor. Burası da Fethiye Camii. 15. yüzyılın sonlarında Atina'nın Osmanlı tarafından fethinden sonra inşa edilmiş. Roma Agorası'nın hemen yanında yer alıyor. Caminin bulunduğu alan ise çok özel çünkü Antik Yunan, Roma ve Osmanlı dönemleri burada iç içe geçmiş durumda. Burası uzun yıllar hapishane, depo gibi farklı amaçlarla kullanılmış. Günümüzde ise ibadete açık değil, sergi ve kültürel etkinlik alanı olarak değerlendiriliyor. Atina'da Osmanlı döneminden kalma en önemli yapılardan bir tanesi de burası. Bu Minisikleos Caddesi bence Atina'nın en güzel ve en hareketli caddelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi sağlı sollu bir sürü kafe, restoran mevcut. Akropolis'in hemen altında Plaka bölgesindeyiz. Burası Atina'nın en eski yerleşim alanlarından bir tanesi. Dar sokaklar, taş evler ve küçük meydanlar dikkat çekiyor. Zamanında bu bölgede zengin aileler yaşamış, sonrasında ise sanatçılar ve esnaflar yerleşmiş. Plaka'nın en güzel yanı şu, ne tarafa dönerseniz dönün Akropolis'i bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden burada yürürken sürekli yukarıya bakma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Atina'da yavaşlamak ve şehri hissetmek isteyenler için gerçekten ideal bir durak. Bir de renkli renkli evleriyle çok da fotojenik. Şimdi ise Plaka'nın üst taraflarına Anafiotika bölgesine geldik. Burası Atina'nın ortasında ama şehirden tamamen kopmuş gibi duruyor. Çünkü Anafiotika'nın hikayesi şöyle. 19. yüzyılda Kiklat adalarından gelen ustalar Atina'da çalışmak için buraya geliyorlar ve kendi evlerini alışık oldukları ada mimarisiyle inşa ediyorlar. O yüzden beyaz evler, dar merdivenler ve mavi detaylar dikkat çekiyor. Atina'nın en önemli noktalarından bir tanesi de tabii ki Akropolis Müzesi. Burayı özellikle Akropolis'e çıkmadan önce görmek gerekiyor. Çünkü yukarıda göreceğiniz yapıların ne anlama geldiğini burada öğrenebiliyorsunuz. Müze, Akropolis'ten çıkarılan heykelleri ve mimari parçaları sergilemek için özel olarak yapılmış. Yani içeride gördüğünüz her şey aslında birazdan tepede karşılaşacağınız yapıların birebir parçaları. En üst katta Parthenon Tapınağı'nın ölçülerine uygun bir galeri var. Burada tapınağın etrafını süsleyen kabartmaların tamamını sırasıyla görebiliyorsunuz. Bu da Pantheon'un sadece dışarıdan bakılan bir yapı değil, zamanında detaylı şekilde anlatılan bir hikayesi olduğunu gösteriyor. Bir de müzenin alt kısmında cam zeminler var. Aşağıya baktığınızda antik Atina'ya ait ev kalıntılarını görebiliyorsunuz. Yani müzeyi gezerken aslında geçmişin üstünden de yürümüş oluyorsunuz. Şimdiki durağımız Akropolis. Atina'ya gelip de burayı görmemek olmaz. Akropolis, antik Atina'da hem dini hem de siyasi bir merkez olarak kullanılmış. En tepedeki Parthenon Tapınağı ise tanrıça Atina'ya adanmış ve M.Ö. 5. yüzyılda inşa edilmiş. Tapınağa yaklaştıkça fark ediyorsunuz ki sütunlar düz değil, hafif eğimli yapılmışlar. Bunun sebebi uzaktan bakıldığında yapının daha dengeli ve düzgün görünmesi. Yani burada ciddi bir mühendislik hesabı da varmış. Yukarıya çıktığınızda sadece Parthenon'u görmüyorsunuz.
görüyorsunuz. Aynı zamanda Atina'nın tamamını tepeden izleme şansınız oluyor. Bu da Akropolis'in neden şehrin en önemli noktası olduğunu açıkça gösteriyor. Atina'nın adı da mitolojiye göre tanrıça Athena'dan geliyor. Athena ile Poseidon şehre kimin adının verileceği için yarışıyor. Poseidon kayadan tuzlu su çıkarıyor. Athena ise zeytin ağacı hediye ediyor. Halk daha faydalı bulduğu için Athena'nın hediyesini seçiyor ve şehrin adı Athena'dan Atina olarak kalıyor. Küçük bir not, zemin mermer olduğu için özellikle sıcak havalarda kaygan olabiliyor. O yüzden dikkat edin. Akropolis'in hemen altında bir de antik bir açık hava tiyatrosu var. Roma döneminde Herodos Atticus tarafından eşi Regila anısına yaptırılmış. Bugün hala konser ve gösteriler için kullanılan bir açık hava tiyatrosu. Özellikle yaz aylarında etkinlikler oluyor ve taş oturma düzeniyle akustiği gerçekten çok iyi. Filopopos Tepesi ise Akropolis'in tam karşısında yer alan ve Atina'yı en geniş açıyla izleyebileceğiniz en popüler manzara noktalarından biri. Müzler Tepesi olarak da biliniyor. Tepede Roma döneminden kalma Filopopos anıtı var. Milattan sonra 2. yüzyılın başlarında Julius Filopopos onuruna yapılmış anıt bir mezar. Burası aynı zamanda yemyeşil bir yürüyüş alanı ve özellikle gün batımında fotoğraf çekmek için Atina'daki en iyi noktalardan bir tanesi. Plakanın içerisinde küçük bir meydanda Lysikrates anıtı var. Bu anıt antik Atina'da tiyatro yarışmalarını kazananların onuruna yapılmış, yani sanata verilen değerinde bir simgesi. Çoğu kişi fark etmeden geçiyor ama antik Atina'da kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir detay olarak şehrin en kalabalık noktasında beliriyor. Atina'nın en simge yapılarından ve en fotojenik noktalarından bir tanesi Hadrian Kapısı'na geldik. Burası Roma İmparatoru Hadrianus adına milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış bir anıt kapı. Üzerindeki yazıtlarda bir yüzünde Theseus'un şehri Atina, diğer yüzünde ise Hadrianus'un şehri ifadesi geçiyor. Yani kemer Atina'nın eski kimliğiyle Roma dönemindeki yeni yüzünü simgeleyen bir geçit gibi düşünülmüş. Hemen yanında ise Zeus'a adanmış Zeus Olimpiyat Tapınağı var. Yapımına M.Ö. 6. yüzyılda başlanıyor. Yüzyıllar sonra Hadrianus döneminde milattan sonra 2. yüzyılda tamamlanıyor. Bugün ayakta kalan dev Korint sütunlar da tapınağın geçmişte ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Modern olimpiyatların doğduğu Panathinaikos Stadyumuna geldik. 1896'daki ilk modern olimpiyatlar burada yapılmış. Stadyumun tamamı mermerden yapılmış olması en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi. Bugün içine girip tribünleri gezebiliyorsunuz. Sporla ilgilenmeseniz bile buranın tarihini bilmek, Atina'nın modern dünyayla bağını anlamak açısından oldukça önemli. İçeriye giriş ücreti de 12 euro, bana biraz fazla geldi. Parlamento binasının hemen arkasında olan Ulusal Bahçe'deyiz. Burası Atina'nın en büyük yeşil alanlarından biri. 19. yüzyılda Kraliçe Amelia için saray bahçesi olarak düzenlenmiş. Bugün ise halka açık bir park. İçeride yürüyüş yolları, küçük göletler, palmiye ağaçları ve banklar var. Şehir çok kalabalıkken buraya girince ses bir anda düşüyor. Atina'da gezerken yorulduysanız kısa bir mola vermek için en iyi yerlerden bir tanesi de kesinlikle burası. Şimdi geldik Zapyon binasına. Aslında burası Atina'ya gelenlerin çok fazla fark etmediği bir yer. 19. yüzyılda modern olimpiyatlarla bağlantılı etkinlikler için inşa edilmiş. Uzun yıllar sergi alanı, tören salonu ve resmi toplantılar için de kullanılmış. Sintagma'ya, Ulusal Bahçe ve Stadyum'a oldukça yakın. O yüzden yürürken bir anda karşınıza çıkabiliyor. Etrafındaki bahçe alanında kısa bir mola vermek için ideal. Bir de yazın buraya gelirseniz hemen şu sağ tarafında açık hava sinemaları oluyor. Oradan da kendinize bilet alıp açık havada güzel bir sinema keyfi de yapabilirsiniz.
geldik Kolonaki tarafına. Burası bizim Nişantaşı, Etiler gibi düşünebilirsiniz. Zengin bir semt. Atina'da insanlar nasıl yaşıyor, günlük hayat nasıl akıyor görmek için Kolonaki iyi bir bölge. Aynı zamanda Likavitos Tepesi'ne çıkış yolları da buradan başlıyor. Geldiğinizde yukarıya da çıkabilirsiniz. Bu taraflarda oturup güzel bir şeyler yiyip içip buradaki hayatı izleyebilirsiniz. Atina tepelerden oluşan bir şehir ve bu tepelerin de en meşhurlarından bir tanesi Likavitos Tepesi. Biz de şimdi buraya fünikülerle çıktık. Gidiş dönüş kişi başı 13 euro ödüyorsunuz. Gün batımına yakın gelirseniz de manzara daha da güzel oluyor. Atina turunu burada bitirmek, günü sakin bir şekilde kapatmak için güzel bir seçenek olabilir. Ayrıca yukarıda bir tane de güzel bir restoran vardı. Orayı da sizlere tavsiye ederim. Özellikle yazın gelirseniz mutlaka o restoranda bir şeyler yiyip bu manzaranın tadını çıkarın derim. Neyden bahsetmedim? Bir de tepede antik bir konser alanı da var. Biz daha öncesinde orada bir konsere gitmiştik. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Atina'yı böyle tepeden izleyerek güzel bir konsere de katılabilirsiniz. Atina merkezdeki en önemli yerleri gezdik. Şimdi ise biraz daha şehrin dışına çıkıyoruz ve çevresindeki noktalara bakıyoruz. Atina merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Korint kanalı 1893'te açılıyor ve Korint Körfezi ile Salonik Körfezi'ni birbirine bağlıyor. Buraya Atina merkezden trenle, otobüsle ya da en kolayı arabayla rahatça gelebiliyorsunuz. Korint kanalı için günübirlik turlar da mevcut. Eğer isterseniz onları da tercih edebilirsiniz. Eğer yazın Atina'ya gelirseniz sadece Akropolis plaka hattında kalmayın. Şehrin güneyine doğru inince Atina Riviera dediğimiz sahil şeridi başlıyor ve ortam tamamen değişiyor. Deniz kokusu, sahil yolu, beachler, kısacası Atina'da bir anda tatil moduna geçebiliyorsunuz. Bu bölgede en meşhur duraklardan biri ise Volagmeni. Burada hem denize girebileceğiniz mavi bayraklı güzel plajlar var hem de farklı bir deneyim olarak Volagmeni Gölü var. Göl doğal ve mineralli bir suya sahip, en bilinen özelliği de suyun sıcaklığının yıl boyunca ılık olması. Volagmeni tarafında bir de Glifada var. Burası sahil semti ama aynı zamanda gezmelik bir yer. Kafe, restoranlar, butik mağazalar, akşamüstü yürüyüşü için uzun bir sahil havası. Yazın buraya gelince Atina'dayım hissi azalıyor. Daha çok deniz kenarında bir tatil beldesindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Şimdi ise Pire tarafına geçiyoruz. Burası Atina'nın liman bölgesi ve aynı zamanda Yunan adalarına giden seferlerin en büyük çıkış noktası. Birçok ada hattı düzenli olarak buradan kalkıyor. Ama Pire'nin olayı sadece liman değil, buranın marina ve sahil atmosferi de çok güzel. Özellikle Pasa Limanı tarafında yatları, denize karşı sıralanmış kafeleri ve akşamüstü canlanan yürüyüş havasını görebiliyorsunuz. Bir de Mikro Limano var. Burası küçük bir koy gibi ve Pire'nin en bilinen noktalarından. Deniz kenarındaki masalar, ışıklar, hareketli bir akşam ortamı var. En önemlisi de burası deniz ürünleri restoranlarıyla meşhur. Menülerde ağırlıklı olarak deniz mahsulleri ve Yunan Akdeniz mutfağı var. Hatta bölgede ünlü ödüllü restoranlar da var. Bu tarafa gelince Atina'nın şehir hissi biraz geri planda kalıyor. Daha çok deniz kenarında gezmesi keyifli bir akşam planı gibi oluyor. Atina'dan günübirlik yakın adalara gitmek gerçekten çok kolay. Özellikle İdra, Poros ve Egina için sabah çıkıp akşam geri döndüğünüz günübirlik kruz turları var. Tek günde birkaç adayı görme şansı veriyor. Genelde program şöyle oluyor. Feribot veya tekne ile adalara geçiyorsunuz. Her adada kısa bir serbest zaman veriliyor. Biraz gezip deniz kenarında oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İsterseniz denize de girebiliyorsunuz. Eğer Atina'da kaldım ama ada havasında yaşamak istiyorum diyorsanız bu tarz turlar çok pratik bir seçenek oluyor. Atina'da bir de gece hayatına gelecek olursak, Atina'da gece hayatı özellikle Gazi tarafında çok yoğun. Barlar, kokteyl mekanları ve kulüplerin en çok toplandığı bölgelerden bir tanesi burası. Ayrıca Nikos Vertis, Konstantinos Argyros, Despina Vandi, Anna Vissi, Natasa Theodorodou gibi ünlü isimlerin hafta sonları düzenli sahne aldığı büyük mekanlar da var burada. Bu tarz sahne programları genelde kış sezonunda daha aktif oluyor. Fiyatlar da mekana ve programa göre değişiyor. Ama çoğu zaman beklendiği kadar uçuk fiyatlı olmuyor, bilginize. Atina'yı bu kadar gezdik, anlattık. Peki ne yiyip ne içeceğiz diyorsanız merak etmeyin, bir sonraki videoda Atina'nın lezzet duraklarına gidiyoruz. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Atina videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Halil buraya da gitseydin, şuraya da görseydin dediğiniz yerler varsa altına yorum olarak eklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.